Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir çalışmayla beraberiz. Gördüğünüz bu güzel Barbie bebeğimin yapılışını tüm ayrıntılarıyla, detaylarıyla sizlere yine anlatmaya çalışacağım. Bölümler halinde anlatacağım. Gövdesini, kıyafetlerini, bütün detaylarını, saç, şapka, hepsini anlatacağım arkadaşlar. Sizden istediğim kanalıma abone olmanız ve yorumlarınızla da destek olmanız. Tek istediğim bu arkadaşlar. İnşallah bol bol örerseniz siz de. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bakın boyumuz tam 40 santim. Tam 40 santim boyunda. Büyük bir bebek oldu. Gövdesi, kafası, saçları her şey farklı arkadaşlar. Yeni bir çalışma. Uzun süredir üzerinde çalışıyorum ve tamamladım. Bebeğimin kıyafetleri çıkabiliyor arkadaşlar. Pantolonu, üzerindeki yeleği, şapkası tabii ki çıkıyor. Saçları çok zor olmayan arkadaşlar. Sizi çok zorlamayacak, çok uzun sürmeyecek bir model. Çok sık değil. Gayet hoş bir model oldu. Şapkasında bakın arkadaşlar, kovboy şapkası. Bu da çok ayrıntılı bir model oldu. Hepsini anlatacağım size. Şimdi bu bölümde önce kollarını yaparak başlayacağız. Daha sonra bacaklarını anlatacağım bu bölümde. Sonra diğer bölümlerde örmeye devam edeceğiz. Şimdi hemen kollarını yaparak bu bebeğimin yapılışına başlıyorum arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Bebeğimde kullandığım malzemeler, iplerim. Genellikle Alize Cotton Gold kullanıyorum. Sadece Cotton Gold. Ten rengi olarak şöyle göstereyim. 401 numarayı, color renk kodu 401 olanı kullanıyorum. Saç içinde yine Alize Cotton Gold 187 numara. Elbisesi için arkadaşlar Nako Cotton Lux kullanıyorum. Kod numarası da 97 572. Bu 9 arkadaşlar. 97 572. Bu ipler birbirine çok yakın. Daha doğrusu bu pembe Alize Cotton Gold'a çok yakın kalınlıkta. Beyaz da yine Alize Cotton Gold 55 numara. 2 boyut tığ kullanacağım. Gövdesinde bebeğimin gövdesinde 2 milim tığ kullanacağım. Saçında saç yaparken de 2,5 milim tığımı kullanacağım. Göz olarak 14 milim kilitli göz, 14 milim. Bu gözler çok hoşuma gitti arkadaşlar. İsterseniz, bulamazsanız, ben bulunduğum yerde tuhafiyeden hobi malzemeleri satan yerden aldım. İsterseniz böyle düz siyah da olabilir. Düz siyah 14 milim göz kullanabilirsiniz. Ayrıca 1,5 milim kalınlığında elektrik teli kullanacağım. Bu teli elektrikçilerde bulabiliyorsunuz. Soruyorsunuz genellikle arkadaşlar, nerede bulabilirim diye. Herhangi bir elektrik malzemesi satan dükkana girdiğiniz zaman elektrik teli istiyorum dediğinizde dışı plastik, içi tel olan bu telden alabilirsiniz. Ayrıca boncuk elyaf, tabi amigurumi'nin olmazsa olmazı, içine doldurmak için boncuk elyafım var. Malzemelerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer eksik kalırsa yaparken söyleyeceğim. Ayrıca videonun altında açıklama kısmında da malzemelerin detaylarını, numaralarını hepsini yazıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Önce kolları hazırlayarak başlayacağız. İki kol da aynı şekilde örülecek. Hiçbir fark yok. İki tane aynısından öreceğiz.
Ten rengi ipimi aldım. Tığım 2 milim. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Bakın. 1, ikinci zincire batıyorum. Bir, yan yana 2 tane tek tek sık iğne yaptım. Son boşluk burası, zincirin boşluğu. Oraya bir, şöyle çevirdim ikinciyi yaparken bu ipliği sıkışsın diye. 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane döndüm, zincirin diğer tarafına bir sık iğne yaptım. Son zincir boşluğum şurada, bakın. Ona da 2 tane yapıyorum. Yani çift yapıyorum. Yine işaret ipi alıyorum, böyle ince bir ip. Buraya taktım. Birinci sıra sonunda sayım 8. İkinci sıraya başlıyorum. İlk boşluğun içine 2 tane yapıyorum. Çift yaptım yani. Sonra bir sık iğne yapıyorum. Burada 3 tane sık iğnem var. Her birine çift yapacağım. Birinci çifti yaptım. 2. Bu da üçüncü çift. Arka arkaya 3 tane çift yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Kalan 2 sık iğneme de çift yapıyorum yine. Birinci çift, ikinci çift. Yani aynı boşluğun içine 2 tane. İşareti aldım. Buraya yerleştirdim. İkinci sıra sonunda 14 sık iğneye çıktı sayım. Şimdi 14 sık iğneye 3 sıra öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan 3. sırayı örüyorum. 14 tane sık iğne. Bir sıra yapmış oldum. Şimdi 2 sıra daha yapacağım. Şöyle döndürüyoruz. Bakın. İşaretimi yine sıra başına yerleştirdim. 2 sıra daha dönerek 14 sık iğne yapıp geliyorum. 2 sıra daha ördüm. Toplamda artırmalardan sonra 14 sık iğne 3 sıra örmüş oldum. Şimdi işaretimi her seferinde böyle sıranın başına yerleştiriyorum. Yanlışlık olmasın arkadaşlar. Şuraya yerleştirdim. Şimdi ilk 2 sık iğneyi böyle tek kanatlarını alarak eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek tek sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki 2 sık iğnenin yine ön kanatlarını alarak, yavaş gösteriyorum arkadaşlar. İlk olarak yapanlar için böyle çekiyorum ve topluyorum. Şimdi eksiltme yapmış oldum. Yine sıra sonuna kadar 5 tane sık iğnem var. 2, 3, 4, 5. İşaretimi buraya aldım. Şimdi yine eksilteceğim. Yine ilk 2 sık iğneyi birlikte alarak şöyle eksilttim. Bir, iki,
3 4 tane sık iğne ördüm tek tek. Yine 2 sık iğneyi birlikte alıyorum ve eksilttim. 1 2 3 4. Sayım 10'a düştü. Bir önceki sırada 2 tane eksilttik. 12'ye düştü. Bu sıra sonunda da 10 sık iğneye düştü. Şimdi arkadaşlar dümdüz 10 sık iğneyi 3 sıra öreceğim. 1 2 3 sıra dönerek işaretimin yerini kaybetmiyorum. Hep aynı yere sıra bitiminde takıp 3 sıra daha 10 sık iğne yapıp geliyorum. 3 sıra ördüm. Şimdi bu sırada ilk boşluğun içine batarak çift yapıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Devamında 9 tane sık iğnem var. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıramı tamamladım. Sayım 11'e çıktı. Bir tane arttırdık. Şimdi 11 sık iğneyi 12 sıra öreceğim. 12 sıra dümdüz. Bakın şöyle şuraya kadar burada arttırmıştım. Bakın 12, diğer arttırmaya kadar 12 sıra dümdüz örüp geleceğim. Hiçbir işlem yapmayacağım. 11 sık iğneyi 12 sıra ördüm arkadaşlar. Kolların içine elyaf yerleştirmiyorum. Tel yerleştireceğim için zaten ince bir kol. Teli de bantla saracağım. Bu kolun içine tam oturuyor zaten. Elyaf koymaya gerek kalmıyor. O yüzden elyaf koymadan dümdüz örüyoruz kolları. Şimdi bu sırada ilk başta yine çift yapıyorum. 2 tane ördüm. Kalan 10 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğne ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 12 sık iğneye çıktı. Şimdi yine 12 sık iğneyi dümdüz 15 sıra öreceğim. Bakın böyle 15 sıra dümdüz örüp geleceğim. 15 sıra 12 sık iğne örüp tamamladım kolumu. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kısa bir şekilde kestim. Dediğim gibi bir tane daha aynısından videoyu başa alarak yapacaksınız. İki kolu da hazırlayın arkadaşlar. Bacağını örerek devam edeceğiz. Bacak 2 bacakta aynı şekilde örülecek. Tarifi aynı. Bakın. Bu sıraya kadar, son sıraya kadar aynı. En son sırada birkaç değişiklik yapıp sağ sol farkını oluşturacağım. Yani böyle 2 tane bacak öreceksiniz. Şimdi ben bir tanesini ördüm. İkincisine başlayacağım. Böyle ince bir işaret ipi kullanıyorum. Tığım yine söylüyorum 2 milim. Ten rengi ipimi aldım. Ten rengi ipim yine söyleyeyim arkadaşlar 401 numara Alize Cotton Gold. Şöyle biraz bırakıyorum. Burada bir düğüm attım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. 1 2 ikinci zincire batarak buradan başlıyorum.
Buraya çift yapıyorum. 2 tane. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne yaptım. Bebeğimizin gövdesini arkadaşlar sıkı bir şekilde örelim. Delik olmasın. Bakın gayet sıkı ördüm ben. Böyle yaptığımızda bebeğimizin formu daha düzgün olur ve deforme olmaz. Şimdi çift yaptım. Örüyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Son boşluk bakın burada. Buraya 3 tane yapıyorum. 1 2 son sık iğne yaparken ipimi döndürdüm arkaya. 3 buraya 3 tane yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına döndüm. 1 2 3 4 son boşluk burada. Buraya da yaptım 5. Şimdi buraya işaret ipimi koyuyorum. Bakın 5 sık iğne yaptıktan sonra buraya bir belirteç olarak ip kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Biraz ince de olursa delik oluşturmuyor. İpimi yerleştirdim. Birinci sıram bitti. 14 sık iğneye ulaştı sayım. 14 sık iğne oldu. Şimdi bakın burada ilk sık iğne burada. Bunun içine batıyorum. Çift yapıyorum. 2 tane ördüm. Aynı boşluğa. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yine sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 2 tane. Tekrar buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 bakın işaretimin yanına kadar ördüm. 6 işaretin olduğu sık iğneyi örmüyorum. 6 tane sık iğne yaptım. İşareti buradan çıkarıyorum. Bazı arkadaşlar farklı şekilde yürütüyor. Benim işaret yürütme şeklim böyle arkadaşlar. Ben böyle biliyorum. Doğrusunun böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada sıranın sonunda işaretimi taktım. 3. sıradayım. 2. sıra sonunda sayım 16'ya çıktı. 3. sırada bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. 2 tane. Buradan devam ediyorum. 1 2 tek tek örüyorum. 3 4 5 6 6 tane ördükten sonra yine bir tane tek örüyorum. Yanındakine çift. Bir tek bir çift yaptım. Ve işaretimin olduğu yere kadar 6 tane sık iğnem var. 2 3 4 5 6 bakın işaretin olduğu ipin olduğu yeri örmüyorum. 6 sık iğne yaptım. Buradan çıkarıyorum. Sıra başına yerleştirdim. Sayım 18 sık iğne oldu. 4. sıradayım. 1 2 tane ördüm. Çift yapıyorum yanındaki sık iğnenin içine. 2 tek bir çift. Yine 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5
6 sık iğne ördüm. Yine 2 tane 6 sık iğne burada kalıyor. Devamında 2 tane tek tek örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. 2 tek bir çift yapmış oluyorum. Yine buradan örüyorum. 1 2 3 6 tane sık iğnemiz var yine. 4 5 6. Sayım 20 sık iğneye çıktı. Şimdi 4 sıra oldu. 5 6 7 8 9 10 11. Yani 7 sıra, toplam 7 sıra 20 sık iğneyi dümdüz öreceğim. İşaretimin yerini kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Her sırada böyle bitince buraya takıyoruz. Ve buradan başlayıp 20 sık iğneye dönerek 7 sıra örüp geleceğim. 7 sıra 20 sık iğneyi dümdüz ördüm. Şimdi bu sırada 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buradan sayacağım. Sık iğneleri atlayacağım. 2 4 6 8 9 tane atlıyorum. 10'uncuya batıp buradan sık iğne yapacağım. 1 2 tek tek örüyorum. 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi buradan devam edeceğim. 1 2 3 4 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi zincirin üzerinden devam edeceğim. Şimdi burada topuğa devam ediyoruz. Topuk kısmını oluşturacağız. Bakın. Topuk kısmını oluşturacağız. O yüzden şimdi bu tarafa doğru zincirin üzerinden öreceğim. Şimdi burada zinciri şöyle önünü çeviriyorum. Zincirin üstüne batacağız. 1 2 3 4 5 7 tane zincirimiz vardı burada. 7 tane sık iğne yapıyorum. Her birine 6, bu da 7. İşaretimin olduğu yere kadar yine 7 tane sık iğnem var. Şu sık iğneyi atlamayın arkadaşlar. Bakın orada biraz sıkışıyor. 1 2 3 4 5 6 7. İşaretimi çıkarıyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki 2 sık iğneyi birlikte alarak eksilttim. Bir tane ördüm. Eksilttim. Bir ör, bir eksilt şeklinde. Burada 18 tane sık iğnem vardı. Alt sırada. Şu ilk yaptığım sırada 18 tane sık iğne var. Şimdi bir ör, bir eksilti 6 kere yapacağım.
Eksilt. İlk defa yapanlar olabilir arkadaşlar. O yüzden ayrıntılı vermeye çalışıyorum. Bilen arkadaşlar sıkılabilir ama ben en alt seviyeden yapmayı tercih ediyorum. Göstermeyi. Şimdi bir ör bir eksilt. Bakın 6.'yı yaptım. Sayım 12'ye düştü. İşareti buraya taktım. Eğer size çok yavaş geliyorsa arkadaşlar, biraz amigurumi bilen arkadaşlar için videoyu ayarlardan hızlandırabilirsiniz. Hızlandırırsanız daha hızlı konuşup daha hızlı yaparım. Yani böylelikle sıkılmış olmazsınız. Öyle bir ayar da var çünkü. Şimdi devam ediyorum bu sırada. Bakın 12 tane sık iğnem var. Her iki sık iğneyi birlikte alacağım. Hemen ilk başta iki sık iğneyi birlikte aldım, eksilttim. Burada arka arkaya 6 tane eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 işaretim burada. 5. eksiltmem ve son. Bakın son iki sık iğneyi yine birlikte alıyorum. Bu şekilde tek kanatlarını alarak eksilttim. Şimdi ipimi burada şöyle bir karış kadar uzun bırakıp kesiyorum. İşaretimi de çıkardım. Buraya etamin iğnem var arkadaşlar. Etamin iğnesi takacağım. Tığ ile de yapabilirsiniz. Buradan tek tek alıp ama ben içeride alacağım için ipliğimi düğüm yapacağım. O yüzden şöyle ön kanatlarını arkadaşlar. Burada 6 tane sık iğne var. 6 sık iğnenin bakın hemen ilk sık iğne burada tek kanadını alıyorum. Önde bana bakan tarafta 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnenin her birine tek kanatlarını, önde kalan bana bakan kanatlarına ipimi geçirdim. Şimdi büzüyorum. Bakın çektim. Büzüldü güzelce. Sonra şurada bakın burada bir düğüm atıyorum sıkıştırdıktan sonra, hatta şöyle 2 kere geçirmiş oldum. Buraya sıkı bir düğüm attım. Şimdi bu düğümü ipi içeri çekeceğim. Hemen dibinden batıyorum. Bakın düğüm içeri gitti. Burası da böyle sıkıştı. İpimi kesebilirim ya da böyle içeriye de alabilirim. Nasıl olsa elyaf da dolduracağız. Şöyle içeriye aldım. Ayağımızın topuk kısmı ve ön kısmı bitti. Şimdi ipi tekrar bağlayacağım. Nereye bağlayacağım arkadaşlar? İki ayakta aynı olacak. Sağ sol farkı yok. İkisinde de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi şöyle arkasını çeviriyorum. Şurada 7 tane zincir vardı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekmiştik burada. Tek kanatları kalmıştı. Şimdi buradan 1, 2, 3. zincirin üstüne tığımı geçirdim. İpimi de alıyorum. Şöyle ipimi geçirip düğümleyeceğim burada. Sıkı bir düğüm atıyorum. Ucunu arkaya aldım. Aynı yere tığımı geçirdim. Düğüm attığım yere ipimi öne aldım.
yandaki sık iğneye batıp bir tane zincirin içine battım, bir sık iğne yaptım. 2 3 4 tane. Burada 4 tane zincir boşluğu vardı. Onlara tek tek birer tane sık iğne yaptım. Şimdi şu arada bakın, şuraya ara boşluğa, sık iğnenin arasına, burada normalde batılacak sık iğne yok. Yalnız şu aradaki sıranın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. Öne geçiyorum, bakın. Öne sık iğne. Burada 9 sık iğnem vardı. Yine 9 tane sık iğnemi öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi yine araya geldim. Bakın burada zincir boşluğum 1 2 3. Şu arada bir tane daha batıyorum. Zincirlerim şuna da batacağım arkadaşlar. Bakın, ilk baştaki ipi bağladığım yer de var burada. Şimdi buradan zincirin üstünden devam ediyorum. 1 2, bu ipi bağladığım yer, buraya da yapıyorum 3. 3 tane de buradan yaptım. Sayım 18 sık iğne oldu arkadaşlar. Sayın, bunu yanlış olmasın. 18 sık iğne çıkardık bilekten. Şimdi ipimi yine buraya koydum. İşaret ipimi takıyorum. Bakın, burada ilk sık iğne burası arkadaşlar. Burayı atlamayın. İlk başladığımız sık iğne, onun üstüne batıyorum. 1, devam ediyorum tek tek. 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Şimdi eksiltme yapacağım. Sıradaki 2 sık iğneyi alıyorum, eksilttim. Eksiltmeleri yaparken sıkıştırın arkadaşlar, böyle araları açık kalmasın. Yanındaki sık iğneyle eksilttim. Şimdi şuradan devam ediyorum. Yalnız nasıl devam edeceğim? Burada 7 tane sık iğne yapacağım. Ön halkasını alacağım arkadaşlar. Normalde böyle batıyorduk. Tekine batacağım. Öndeki kanadına. Buradan örüyorum. 1. Hepsinin 7 tane ön halkadan alarak. Buna flo deniyor arkadaşlar. Buraya tarifi yazıyorum. İngilizce ama anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor değil. Zaten ben de anlatıyorum burada. 2 oldu. 3 4 5 6 7. 7 sık iğne yaptıktan sonra yine 2 sıradaki 2 sık iğneyi, bakın bu 2 sık iğneyi birlikte alıyorum, eksilttim. Şimdi sıra sonuna kadar bakın, burada 3 tane sık iğnem var. 1 2 3. Sıramı tamamladım. Sayım 16 sık iğneye düştü. Şöyle bakın, topuk kısmı biraz daha bileğini yaptıktan sonra arkadaşlar içine elyaf yerleştireceğim. Şimdi 16 sık iğneyi 3 4 5 hiçbir işlem yapmadan dönerek öreceğiz. 16 sık iğne öreceğim. İşaretimi alacağım. 3 sıra daha. 3 sıra 16 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım bir tane. Hemen ilk sık iğnenin içine çift yapıyorum. 2 tane
yaptım. Kalan 15 sık iğnemi örüyorum. On dört, 15 tane sık iğnemi yaptım. Sıramı tamamladım. Şimdi işaretimi çıkarıyorum. Elyaf yerleştireceğim. Böyle küçük bir makas yardımıyla yerleştiriyorum. Elyafı sıkı yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bacaklarda tel kullanmayacağım. Sadece kol ve boyunda kullanacağım. O yüzden sıkı bir şekilde burun kısmına ve topuk kısmına özellikle topuk kısmını yerleştirerek, düzelterek, geliş güzel değil arkadaşlar. Biraz formunu vererek bu şekilde elyafı yerleştireceğim. Böyle makasın ucuyla bastırdığımız zaman gayet sıkı oluyor. Şimdi sırama dönüyorum. Bir tane arttırdık. Sayım 17 sık iğneye çıktı. İşaretimi yine buraya takıyorum. 17 sık iğneye dümdüz bir sıra öreceğim. Bir sıra örüyorum 27 sık iğneyi. Pardon, 17 sık iğneyi. Bir sıra ördüm. 17 sık iğne. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Aynı yere iki tane yaparak arttırdım. Bir tek bir çift. Yine 15 tane sık iğnem var sıra sonuna kadar. ...15 tane sık iğnemi yaptım. Sayım 18'e çıktı. Bir sıra yine bir sıra dönerek 18 sık iğne yapıp geleceğim. Bir sıra 18 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada da bakın işareti böyle taktıktan sonra şu ilk sık iğneyi atlamayın arkadaşlar. Hemen ilk baştaki sık iğne bazen görünmeyebiliyor. Bir, iki tane sık iğne ördüm. Üçüncüsüne çift yapıyorum. İki tek, bir çift sık iğne. Devamında yine 15 tane sık iğneyi dümdüz sıra sonuna kadar örüyorum. Sayım 19 sık iğneye çıktı. Yine bir sıra 19 sık iğne dümdüz öreceğim. Bir sıra 19 sık iğne yaptım. İşaretimi yine yerleştirdim sıra başına. Bu sırada da arttırma yapacağım. 1 2 3 sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğun içine çift yapıyorum. Yine 15 sık iğneyi sıra sonuna kadar dümdüz öreceğim. ...15 sık iğnemi yaptım. Sayım 20'ye çıktı arkadaşlar. Şimdi 20 sık iğneyi bu sefer 2 sıra öreceğim. 2 sıra 20 sık iğne dümdüz örüp geleceğim. 2 sıra 20 sık iğne yaptım arkadaşlar. İşaretimi çıkarıyorum. 4-5 sırada bir elyaf yerleştirirsek düzenli bir şekilde iyi olur. Ben de şimdi biraz yerleştiriyorum.
Sırama dönüyorum. Bu sırada yine arttıracağım. 2, 3, 4 tane sık iğne örüp çift yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin içine çift yaptım. 4 tek bir çift. Yine 15 tane sık iğnemi örüyorum. Sayım 21'e çıktı. Şimdi arkadaşlar 21 sık iğneyi bu kez 6 sıra öreceğim. 6 sıra 21 sık iğneyi dümdüz hiçbir işlem yapmadan, arttırma ve eksiltme yapmadan şu kısmı oluyor arkadaşlar, örüp geleceğim. 6 sıra. 6 sıra 21 sık iğne ördüm arkadaşlar. Elyafta doldurdum. Bakın sıkı bir şekilde. Üstleri biraz gevşek oluyor. Üstüne ilave ettikçe arkadaşlar sıkışacak. Bilek kısmını gayet sıkı doldurdum. Ayak kısmını dediğim gibi sıkı doldurun. Tel kullanmıyoruz. Bebeğimiz deforme olmasın. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptıktan sonra eksiltme yapıyorum. 4 tane ördüm, bir tane eksiltme yaptım. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Yine eksiltme yapıyorum. Devam edeceğim. 12 tane sık iğnem kaldı sıra sonuna kadar. Sayım 19'a düştü. Şimdi bir sıra 19 sık iğne dümdüz öreceğim yine sıra sonuna kadar. 19 sık iğneyi tamamlayacağım. Bir sıra 19 sık iğne yaptım. Yeni sıramda 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Yine eksiltme yaptım. 3 ördüm, 1 eksilttim. Bir tane sık iğne yaptım. Yine eksilttim. Sıra sonuna kadar 11 tane sık iğnem var. Bir sık iğnemi yaptım. Sayım 17'ye düştü. 2 tane eksilttik. Bu sırada da eksiltme ve arttırma yapacağım arkadaşlar. Aynı sırada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Eksiltme yapıyorum. 4 ördüm, bir tane eksilttim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar diz kısmını yapacağım. Dizdeki arttırmayı yapacağız. Eğer işareti doğru yürüttüyseniz arkadaşlar, sürekli vurguladım. Çünkü işaret önemli. Eğer işareti farklı, bir sonrakini alıp bir öncekini alırsanız arkadaşlar bu diz denk gelmez. Şu arttıracağım 5 tane arttırma yapacağım arka arkaya. Çift batacağım. Onlar tam burnun yani ayağın hizasına gelmesi gerekiyor. Şimdi 5 tane sık iğne ördüm ben. Yani dediğim gibi burada 5 tane şimdi arka arkaya çift yapacağım. İkinci çift, üçüncü, yani aynı yere 2 tane batıyorum. Dördüncü, beşinci. 5 tane çift yaptım. Burada bir tane sık iğnem kaldı bakın.
Bir tane sık iğnemi yaptım. Sıramı tamamladım. Sayım yine 21 oldu. Bir tane eksilttim. 5 tane arttırdım. Yani 4 tane arttırmış oldum. 21'e çıktı. Şimdi bir sıra 21 sık iğneyi bir sıra dümdüz öreceğim. İşaretin olduğu yere kadar. Bir sıra ördüm arkadaşlar. Yine elyaf yerleştirelim. İşareti çıkarıp şimdi sırama dönüyorum. Bir sıra 21 sık iğne örmüştük. Şimdi ilk başta eksiltme ile başlıyorum. Eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Yine sıradaki 2 sık iğneyi alarak eksiltiyorum. Şimdi 11 tane sık iğnem var. 11 12 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 11 demiştim, yanlış, yani 12 olacak. Eksiltmeden sonra 12 tane sık iğne yaptım. Sıramı tamamladım. Sayım 19'a düştü. Şimdi bu sırada da arttırma yapacağım bu kez. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 3 tane sık iğne yaptım. Yan yana 2 tane çift yapacağım. Birinci çift, ikinci çiftim. 2 tane yan yana çift yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar öreceğim. 1 14 tane sık iğneyi ördüm. Sayım 21'e çıktı. Şimdi bir sıra 21 sık iğne örelim. Bir sıra 21 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 tane ördüm. Yine arka arkaya çift yapıyorum. 4 tek ördüm, çift yaptım. Yine 2 tane yanındaki sık iğnenin içine de yaptım. 2 tane arka arkaya çift yaptım. Devamında yine 15 tane sık iğnemi, bu kez 15 sık iğnemi örüyorum. ...15 tane sık iğnemi yaptım. Sayım 23'e çıktı. Şimdi 2 sıra 23 sık iğneyi 2 sıra öreceğim. 2 sıra 23 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada da arttıracağım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Yine çift yapıyorum sıradaki boşluğa. Yanındakine yine çift. 2 tane arka arkaya çift yaptım. Sıra sonuna kadar örüyorum. 15 tane sık iğnem olması lazım. 15. Sıramı tamamladım. Sayım 25'e çıktı. 25 sık iğneyi bu sefer 3 sıra öreceğim. Dönerek 3 sıra 25 sık iğne örüp geliyorum.
3 sıra ördüm. 25 sık iğne olarak. Şimdi bu sırada örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Sıradaki 2 boşluğa çift yapıyorum. Yani 2 tane çift yapıyorum yan yana. Aşağılarda yaptığımız gibi 2 tane çift yaptım. Kalan 16 sık iğneyi örüyorum. 16 tane sık iğne yaptım. Sayım 27 sık iğneye çıktı. Şimdi 7 sıra dümdüz öreceğim. Burada da ördüm arkadaşlar. 7 sıra dümdüz 27 sık iğne örüp geleceğim. 7 sıra. 7 sıra dümdüz ördüm arkadaşlar. İşaretimin olduğu yere kadar. Diğer bacağı da aynı şekilde buraya kadar örmüştüm. İkisi şu anda sol ve sağ bacaklar. Şöyle tuttuğumuz zaman bu sol bacak, bu sağ bacak. Sol ve sağ bacaklar ikisi de aynı yerde şu anda. İkisi de aynı yerde. Şimdi ördüğünüzün birini, ben şimdi ilk ördüğümü, 2 tane aynısından öreceksiniz. İlk ördüğünüzü sol bacağı, yani sol bacağı yapıyorum şu anda. İşareti çıkarıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bir tanesinin ipini kesiyoruz, yani sol bacağı 3 sık iğne daha örüp ipini kesiyoruz. İkinci ördüğümüz, şimdi videoyu başa alarak bir tane daha örün aynısından. Bu sağ bacak olacak. Sağ bacakta da işareti çıkarıyorum. 19 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 18, 19. Sağ bacakta da 19 tane sık iğne ördüm. Sol bacakta 3 tane sık iğne ördük. İpimizi kestik. Sağ bacakta 19 tane sık iğne ördüm. Bunun ipini de keseceğim. Beyaza geçeceğim için ipini kesiyorum burada. Yalnız bunu düğümlemiyoruz. Beyaz ipimle geçiş yapacağım. Bakın şöyle. Son sık iğneyi sık iğnenin içinden şöyle geçiş yaptım. Yani son sık iğnenin çekme kısmını beyaz iple yapacağım. Beyaz ipi taktım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve burada bırakıyorum arkadaşlar. Bu sağ bacak, bu sol bacak. Şöyle bağlayacağız. Geçiş yapacağız sol bacağı. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Bacaklarımızı hazırladık. Kollarımızı da hazırlamıştık. Gövde videosunda beyaz ile devam edip gövdeye başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.